Herkese merhaba. Bu hafta farklı bir video konusu ile karşınızdayım. ...2019 seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı olan Türkiye tarihinin ilk komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile 5 sorulu bir röportaj yaptık. Keyifli seyirler. Size sadece 5 sorum var. İlki, başa geldiğinizden beri en büyük başarınız nedir? Yani başarı olarak görmek doğru değil. Hani yapmak isteyip de yapamadıklarımız var. Ama istediğimiz şekilde giden çalışmalarımız var. İşte mesela üretim, emek alanı iyi gidiyoruz. Bugün Türkiye'de 30 şehire yakın alanda üretim yapıyoruz. Yine şeffaflık meselesinden taviz vermiyoruz, iyi gidiyoruz. Yine işçilerin çalışma alanları ve hakları ile ilgili sınıf endeksiz siyaset yaptığımız için, sosyalist olduğumuz için bu meselede iyi gidiyoruz ama atıyorum birkaç tane güzel projemiz var. İşte güneş enerjisinden tutun birçok şeyi de yapamadık. İşte diyelim şehrin trafik sorunuyla ilgili bir otopark sorunumuz var. Onu yapamadık. Ekonomik durumlardan, bütçeden kaynaklı. Çok yüksek bütçeler ve kamu, devlet bize bu desteği vermediği için yapamadık. Ama onun dışında demin saydıklarımda beklentimizin çok daha üstündeydik. İkinci sorum, başladığınızdan beri karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Yani bütçesel zorluklar var. Siyasetlerin ortaklaşmaması var. Yani birlikte iş yapmakta. Sol sosyalistlerin bu meseleyle biraz daha ilgi duyması gerektiğini, birlikte aranda olmamız gerektiğiyle ilgili bazı sıkıntılar var. Diğer bir kısmı da devletin projelerimizle ilgilenmemesi. Yani zaten ilgilenmeyecek ama en azından doğalında toplumun, insanların ihtiyaçları olan projelerde, su, altyapı gibi projelerde bu temel bir ihtiyaç, insanlık ihtiyacı olması gerekiyordu. Burada olmaması kötüydü ki bu halkı cezalandırma, beni cezalandırma değil, Dersim halkını cezalandırma olarak görüyoruz. Bunlar da iyi gitmedi. Diğer belediyelerin sizden örnek alabileceğini düşündüğünüz bir konu var mı? Yani birbirimizden öğreniyoruz. Birbirimizden öğrendiğimiz şeyler olur. İşte atıyorum bizim bilmediğimiz ya da bilmediğimiz demeyelim de. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler de muhtemeldir olur. O şehirlerde özellikle sosyal belediyecilik üzerinde kamuyu kullanma adına, birbiriyle ilişkilenme adına, bütün diğer belediyelerle birlikte çalışma adına birbirimizden öğrendiğimiz birçok şey var. Sanki şeffaflık ve bu üretim yani tarımsal alanla ilgili bazı belediyelerin bizimle ilişki kurması, bizim yaptığımız çalışmalar onaylaması, onunla beraber çalışma yapmamız sanki arkadaşlarımız açısından biz sanki biraz daha bir örnek teşkil ettik. Ama biz de diğer belediye başkan arkadaşlarımızla belediyelerde öğrendiklerimiz var yani. Mütevazı diyorsunuz. Yok var. Hem gerçekten de öyle yani. Önümüzdeki seçimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzde çok fazla seçim var. 2023 seçimlerle ilgili. Yani şimdi görünen iki tane nasıl diyeyim ittifak öne çıkarılıyor. Ama iki tane de emek ve özgürlük ve sosyalist güç birliği olmak üzere 4 tane ittifak biz olarak görüyoruz. Bizim çok ilgilendiğimiz kısım biraz bu taraf. Yani sosyalistlerin olduğu yerde dururuz biz. Sosyalist kurumların, işte emek endeksi kurumların, demokrasiyi savunan, özgürlüğü savunan kurumların yanında dururuz. Süreç içerisinde de kapitalizm kendisini yönetemiyor artık. Kapitalizm dünyayı yönetemiyor, ülkeleri yönetemiyor, illeri yönetemez hale geldi. Dönem aslında belki ilk birkaç sene biraz daha milliyetçi dalga yükselecek gibi ama önümüzdeki 5-10 ile baktığımızda sosyalist bir anlayışın artık bu dünyanın bu gidişatına dur diyeceği, yoksa elimizde kayıp gidecek. Bu anlamıyla da önümüzdeki süreç 2023 sanki büyük ihtimalle iki ittifak arasında bir tartışma olacak. Ama sosyalistlerin de burada bir hamle yapabileceğini düşünüyorum. Zaza dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir çalışmanız var mı? Tabii. Biz de Kırmancı konuşuyoruz. Azad derler ama biz kendi dilimize Kırmancı diyoruz. Bununla ilgili çocuk koroları, kadın korosundan tutun kurslar, eğitimler yapıyoruz. Zaman zaman dikkat çekmek adına çeşitli broşür ve şeyler de
dağıtımlarını yapıyoruz. Belediye bizim sürecimizde çok yani diyelim ki geçmişteki 20 yılı 30 yılı kıyasladığımızda HDP döneminde bir çalışma olmuş. Ama bizim sürecimizde bu özellikle Zazaca ile ilgili çok iyi işlerin olduğunu düşünüyorum. Tabii akademi ya da okul eğitim çalışmalarına girmeyene kadar bunlar çok kalıcı olmayabilir. Ama maalesef o durumda da yok. Yani yasalar, mevzuat izin vermiyor. Demokrasinin olduğu dönemlerde bu dil ana dil, bütün ana diller, yani sadece Zazaca değil, bütün ana dillerin Türkçe, Kürtçe, Lazca, Çerkezce, Arapça neyi varsa hepsinin çok rahat olduğu dönemlerde biraz daha ileri bir aşama kaydedilir ama biz elimizde geldiğince bu dile hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Eyvallah, sağ olun. Komünist Başkan'ın ardından Ovacık Doğal Kolektifi emekçilerinden Canan Bayoğlu ile kooperatif üzerine konuştuk. Merhaba Canan Hanım. Kooperatifle ilgili bilgi almak istiyoruz. İlk ne zaman kuruldu? Kooperatif Ovacık ilçemizde devrimci yerel yönetimlerin kazanmasından sonra tarımsal faaliyetler çoğaldı. Bu faaliyetlerden kaynaklı bir kooperatif ihtiyacı duydu. İhtiyaçtan sonra 2017 yılında sınırlı sorumlu 94 Mahallesi Ovacık Doğal Kooperatifi kuruldu. İlk aşamada bal ve bakliyat üzerinden ilerledi. Daha sonra doğan ihtiyaçlardan kaynaklı ürün yelpazesini çoğaltarak ilerledik. Tüketim kooperatifimizde birçok şubemiz bulunmakta. Gittikçe doğal ve sağlıklı gıdayı bütün insanlara ulaştırmak için, gittikçe daha da geniş kitlelere ulaşmak için büyüyerek, ilerleyerek devam ediyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada? Şu an 15 kişiye yakın bir çalışanımız var. Üretim kooperatifinde çalışıyorum ben. Üretim aşamasında. Tüketimde de 25'ten fazla şubemiz var ve bu şubelerde birçok arkadaşımız çalışıyor. Bunun dışında öğrenciler de destek olmak için hem biz öğrenciler hem öğrenciler kooperatifimize destek olmak için yer alıyorlar. Hem öğrencilere burs kaynağı için çok uygun oluyor. Çalışan sayımız sezonluk bazen değişebiliyor ama özellikle ekonomik olarak diğer kitlelere de faydamız bulunuyor. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Kooperatifin Tunceli'ye nasıl bir faydası olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle öncelikle biz doğal tarımı, toprağı, doğayı kurmak üzerine bir kooperatif kurduğumuz için daha çok artık topraklarda denetimlerimizi de yapıyoruz zaten. Üreticiler doğal üretime daha iyi yöneldi. Bu konuda toprağı zararlı bütün her şeyden, zehirden arındırarak ilerliyoruz. Öncelikle doğaya çok büyük bir katkısı bulundu bunun. Onun dışında artık üretim arttı, çeşitlilik artmaya başladı. Özellikle kadınların üretime dahil olması artmaya başladı. Bu şekilde daha da artarak devam ediyoruz. Yani hedeflerimizden biri de bu zaten. Gelecekteki. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim sana. Canan Hanım'ın ardından Dersim sokaklarında röportaj yapmak istedim. Yerel halka burada yaşam nasıl ve komünist başkanın ardından neler değişti diye sordum. Fakat maalesef yaklaşık 100 kişiye sormuş olmama rağmen kimse röportaj vermek istemedi. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.